Evet, herkese merhaba. Bugün Sur dışından size sesleniyoruz. Sesleniyorum daha doğrusu. Takkeci İbrahim Ağa Camii'ne geldik. Bu uzun yıllardan beri hikayesini bildiğim, efsanesini bildiğim bir camiydi. Ama kısmet bugüneymiş diyelim. Şimdi Takkeci İbrahim Ağa Camii'nin burası avlusu, camisi, işte arka taraflarda bir arka tarafında türbenin olduğu kısımda da evi varmış evvelden. Takkeci İbrahim Ağa'nın efsanesi ise şöyle. Takke yaparak geçimini sağlayan bir kişi. 1592 senesinde bu cami yapılıyor. Tabii bitiş tarihini genelde baz alıyorlar ama artık bir yıl mı 2 yıl mı sürdü, ne kadar sürdü bilemiyorum. Takkeci İbrahim Ağa şöyle bir rüya görür. Bağdat'ta bir han var ve o handa 2 tane üzümün var. Git o üzümünü, o rızkını al diye rüyasında görür. İbrahim Ağa tabii ilk de bu rüyayı gördüğü zaman çok hani önem vermez ama bu rüya 2 kere 3 kere görüldüğünün neticesinde gördükten sonra der ki ben bir yola koyulayım. Tabii bu rüyaları aslında görmesinin hikmeti bir cami yaptırmak istemesinden mütevellit oluşan bir süreç. Tabii içeriden görüntüler de arkadan gelsin, sizler de görün. Caminin tabelasında, yapılış tabelasında, tarihçesinde de yazıyor aslında. Hani bir efsaneden çok gerçeklik, realitesi de var hikayemizin. Şöyle bir çeşme var burada. Takkeci İbrahim Ağa dediğim gibi Bağdat'ta 2 tane üzüm rızkın var git onu al hikayesini, rüyasını görüyor. Bu rüya neticesinde evet burada hemen görüyorsunuz Takkeci İbrahim Çavuş ve oğlunun kabri. Tabii ruhları için Allah rahmet eylesin. El Fatiha diyelim. Ve rüyasında bu e, ermiş kişiyi görünce artık yola koyuluyor. Evet, Takkeci İbrahim Ağa kervansaraya vardıktan sonra yemeğini yerken orada 2 tane üzüm, yani üzüm salkımında, bağlığında üzüm görüyor ve üzümü yiyor. Üzümü yerken de oradaki yetkili arkadaş kimse, garson onunla görüşüyor, konuşuyor. Bu konuşmanın neticesinde işte tabii kendinden bahsetmiyor, isminden bahsetmiyor. İşte diyor ki ben rüyamda böyle böyle gördüm. Bu rüyamın neticesinde üzüm bağlığında işte üzüm, 2 tane üzümün var, rızkın var. Git bu rızkını orada al ve ye. Rüyasını anlatıyor oradaki kişiye. Yanındaki kişi de diyor ki ya sen manyak mısın, sen deli misin, divane misin? Sadece rüyada 2 tane üzüm gördün diye oradan çıkıp da buralara kadar gelinir mi? Ben rüyamda işte İstanbul'da Takkeci İbrahim Çavuş var. Onun evinin, bahçesinin, kuyusunun yanında bir küp altın var. Git onu al diye görüyorum da gitmiyorum. Sen 2 tane üzüm için kalkmış ta İstanbullardan buraya gelmişsin. Sen ne işin ne, gücün yok mu senin gibilerinden. Tabii burası da kuyu bu arada. Şöyle göstermiş olayım. O kuyu da burası oluyor. Sonra taklitçi İbrahim Çavuş bu şeyi görünce he diyor tamam diyor. O zaman hemen kalkıyor apar topar İstanbul'a evine geliyor. Kuyunun yanını kazıyor ve oradan bir küp altını çıkartıyor. Ve o küp altınla niyet etmiş olduğu, istemiş, arzu etmiş olduğu camisini yaptırıyor. Şöyle cami çok güzel, İstanbul'da bulunmayacak bir cami. İçindeki çinileri tabii ki özel İznik çinileri.
tarih kitaplarında Mimar Sinan'ın yaptırdığına dair rivayetler var ama ben tarihleri tutmadığından dolayı Mimar Sinan'ın yapmadığı kanaatindeyim. E, işte hocamızla da burada ben istişare yaparken o da aynı şeyi söyledi. Yani bu cami dedi şey değil, Mimar Sinan'dan sonra yapılmış. Belki tabii şeyini çizmişlerdir. E, mimari çizimlerini belki çizmiştir Mimar Sinan ama tabii bunun sonucunu görmemiştir. Buranın mimarı da Davut, Mimar Davut, Mimar Sinan'ın talebelerinden bir kişiymiş. Şöyle tabelasında da tabii göremiyoruz, şu an kameradan görünmüyordur ama takyeci yazılmışlar. O takyeci değil, 2007'de belediye tarafından onarılmış takkeci olacak. 1592 yılından bugüne değin içindeki orijinal çinileriyle ve çalınmış olan çinileriyle hala bugün ayakta duruyor. Buraya gelmek isteyenler olursa hemen Topkapı Panorama Müzesi var. Onun orada inip buraya gelebilirler. Veya metrobüs durağı var burada. Topkapı durağı, metrobüs. Orada inip oradan buraya yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede gelip buraya ziyaret edebilir, dua edebilir ve burada ibadetlerinizi yapabilirsiniz diyeyim. Bir sonraki efsanemizde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.